İyi günler, merhaba. Ben Hüseyin Ökten. Daha önceki videolarımda da size söylediğim gibi gündeme dair, ekonomiye dair, teknolojiye dair, Orta Doğu'ya dair bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Bugün de gündemde çok önemli bir konumuz var. Libya konusu. Bu Libya konusunda da yıllarca oralarda bulundum. Halen gidip geliyorum. Dolayısıyla bu konuyu özellikle sizlerle birkaç videoda önümüzdeki gündeme göre belki daha fazla sayıda sizlerle paylaşacağım. Buraya geçmeden önce Covid-19 ile ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Burada bir açılım oldu. Herkes normalleşmeye doğru gitti ama fotoğraftan göreceğiniz gibi asker yolcu edilmesi, buna benzer alışveriş merkezleri, deniz kenarları bir şekilde tekrar geri gelebilir. Bizim bu kadar ki evde kalmamız, ekonominin bu kadar zararı çok daha büyük zarar olur. Konu ekonomiye bağlı olduğu için Covid ile ilgili bu konuyu sizlerle tekrar söylemek istiyorum. Bununla ilgili durum ancak sizin bileceğiniz bir şey. Şimdi burada Libya ile ilgili benim ilk tanışmam ODTÜ'de okurken Arapçamı geliştirir. Daha önce Siirtli olduğumu söylemiştim. Siirt'te Arapça konuştuğumu, Arapçayı iyi bildiğimi. Fakat bu Arapçayı geliştirmek için ODTÜ'de okurken Libya Kültür Merkezi'nin açmış olduğu gece eğitimlerine katıldım. Bu süre içinde 75-76'da oluyor bu. Bize derslerden sonra Kaddafi'nin Yeşil Kitabı ile ilgili konferanslar veriyorlardı. Herkes dışarıdan katılım Arapça kursuna gelmeyenler bile gelip katılabiliyordu. Yıllar sonra tekrar Libya'ya o kadar gideceğimi bilemiyordum. Ama Yeşil Kitap'la ilk tanışmam oydu. Daha sonra ileriki dönemde bununla ilgili birkaç cümle de söylerim Yeşil Kitap'la ilgili. Daha sonra 1988'de ilk Libya'ya gidişim oldu. Yani 32 senedir ben Libya'ya gidip geliyorum. 32 senenin 10-15 yılını Libya'da geçirdim. Devamlı da irtibatım, gidiş gelişlerim var. Şimdi Libya önemli bir ülke. Türkiye için çok önemli bir ülke. Türkiye için önemi nereden kaynaklanıyor dersek, Türkiye 1551 yılında, Ağustos 1551 yılında Turgut Reis tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na katılmış bir ülkeydi ve Osmanlı İmparatorluğu'nda 361 sene kalmış. Dolayısıyla bu uzun bir süredir yani. Ciddi bir tarihimiz var. Ben Libya'da çok uzun süreler kaldığım için orada çok ciddi sayıda Türk aileler var. Kökleri Türklere dayanan Türk aileler var. Hatta kendilerini biz Türk'üz, orijinimiz Türk şeklinde söyleyen bir sürü insan var. Turgut Reis de o donanma komutanıydı. Çok başarılı bir donanma komutanıydı. Onun da türbesi Tripoli'de merkeze yakın bir yerde. Bugün eskiden Yeşil Meydan, bugün Şehitler Meydanı dedikleri meydana yakın bir yerde. Her giden de oraya ziyaret ediyor ve bakın fotoğrafta gördüğünüz gibi bunun türbesi orada. Kendim de gittim. Tabii insanın gözleri yaşarıyor oraya gittiği zaman. Türk Osmanlı büyüklerini orada görmek hakikaten ayrı bir duygu yaratıyor. Oraya giden her başbakan, cumhurbaşkanları hep ziyaret ediyorlar. Burada da fotoğrafta gördüğünüz gibi Adnan Menderes de oraya gittiği zaman onun türbesini ziyaret etti. Şimdi Libya ile ilgili bir tarihi bağımızın olduğunu söyledikten sonra Libya kısaca bir tanıyalım. Şimdi Libya ile ilgili bugünkü olayları tanıyabilmek için Libya'nın ne olduğunu anlamak lazım. Neden Libya bu kadar önemli? Neden Rusya için önemli? Neden Amerika için? Türkiye için neden önemli? Birleşik Arap Emirlikleri orada ne yapıyor? Mısır orada ne yapıyor? Derken önce bir Libya'yı bir anlamaya çalışalım. Burada fotoğrafta da gördüğünüz gibi Tunus, Cezayir, Nijer, Çad, Sudan ve Mısır arasında bir ülke. Yaklaşık 1.800.000 kilometre kare. Yani Türkiye'den yaklaşık 1 milyon kilometre kare daha büyük bir ülke. Ancak nüfusu 7 milyon. Sadece 7 milyon. Çok ciddi petrol kaynakları var, çok ciddi gaz kaynakları var, madenleri var, suyu da var ve büyük bir sahili var. 1700 kilometre, 1800 kilometre civarında bir sahili var. Dolayısıyla kendi başına aslında kendi kendine yetecek büyük bir ülke. Değerleri sizlerle paylaşayım. Libya'da yaklaşık 47 milyar varillik bir rezerv var. Bu rezervler her zaman biliyorsunuz daha çalışmalar yapılır, daha da artar. Ve zaten hep öyle oluyor. Daha önce savaştan önce işte 1 milyon, 1,5 milyon, 1,8 milyon, 2 milyona kadar çıkabilecek varil gün şeklinde bir kapasitesi var. Bunlar arttırılabilir tabii. Eğer Libya uygun bir hale geldiği zaman çok ciddi kaliteli de petrolü var. Çok uzun bir sahili var. Burada göreceğiniz gibi bakın şuradan ta Tunus'tan Mısır'a kadar gelen bir sahili var. Bu sahilde çok önemli bir kaynak. Aynı zamanda petrolün sadece karada değil denizde olduğunu düşünürseniz bu da çok önemli bir etken.
Libya ile ilgili başka söyleyeceğim çok önemli bir gaz rezervi var. 53 milyar kübik fitlik bir gazı var. Bugünkü kullanımlarına göre sadece Libya için 300 yıllık bir kapasitesi var. Hatta daha da ileride kapasiteler arttırıldığı zaman Libya'nın dolayısıyla çok ciddi petrolü, çok geniş temiz bir deniz sahili var. Tarihi eserleri var, tarihi şehirleri var. Tripoli zaten 3 büyük şehir şeklinde tarihte anılır. Dolayısıyla bu ülke zengin bir ülke, nüfusu küçük, sahası büyük, herkesin dikkatini çeken bir ülke. Herkes bu Kaddafi gittikten sonra oraya bir anlamda üşüşüp oradan nemalanmak istiyorlar. Açıkçası bu. Şimdi Türkiye'de burada Türkiye ile tarihsel bağı var. 361 sene Osmanlı İmparatorluğu'nda kalmış bir sürü Türk aile var. Önemli bağları var. Aslında sadece bu Libya'da değil, Orta Doğu ülkeleri camiasının hemen hemen hepsinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma Türk aileler orada yaşamakta. Şimdi Kaddafi'nin gideceğine kimse ihtimal vermiyordu ama böyle bir sonuç var ortada. Bunun üzerine konuşmak lazım. Türkiye açısından son derece önemli. Türkiye Libya ile bir deniz yetki sınırlandırılması anlaşması yaptı. Bu yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin güney ile Libya'nın doğu tarafı arasında deniz yetki anlaşması, ekonomik münhasır bölge ilan edildi. Şimdi bu oradaki hükümetle anlaşma yapıldı. Bunun tabii Birleşmiş Milletler'de onaylanması lazım. Ama bu başlı başına bile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kapatılmasına, sadece kıyı bölgesinde hapsedilmesinin yok eden bir anlaşmadır. Tarihi bir anlaşmadır. Çok önemli bir anlaşmadır. Yerinde bir anlaşmadır. Bununla ilgili ülkeler aksini savunmak adına bir sürü çalışmalar yapmaya gidiyorlar. Tabi burada göreceğiniz gibi petrol kaynaklarını özellikle söylemek istiyorum. Tripoli'nin güney tarafı bu bölge ve Sirt, Sidra, Raslanuf, Brega bölgesi, özellikle bu petrolün, burada çıkarılan petrol Sirt, Raslanuf ve Sidra rafinerilerinde işlenmekte veya oradan özellikle export edilmektedir, ihraç edilmektedir. Burada nereye ihraç ediliyor ağırlıklı olarak? Avrupa Birliği ülkelerine. Çünkü o çok yakın. Libya burada, İtalya hemen yakınında, Malta çok yakında, Yunanistan yakınında, denizle çok kısa mesafede bu petrol oraya taşınabilmektedir. Bu ülke Libya'ya bakarsak, Libya şöyle bir daha perspektiften bakalım. Libya gördüğünüz gibi hemen hemen Avrupa'nın komşusu bir ülke. Şimdi Türkiye'nin Tobruk'la olan mesafesi 708 kilometre. Ankara İstanbul'un mesafesi 1800-1900 kilometre. Hani Tripoli'ye olan mesafesini söylüyorum. Ama Birleşik Arap Emirlikleri 4500-4300 kilometre. Suudi Arabistan 3500-3700 kilometre. Bu Tobruk'a dahi 2500 kilometre mesafeleri var. Burada komşusu Mısır, o da büyük bir ülke. 1 milyon kilometre kare alanı var. En yakın yeri tabii Tobruk ve Bingazi ama onun da Tripoli'ye olan mesafesi yine 2000 kilometreye, Kahire'den bakarsak 2000 kilometreye yakın bir mesafesi var. Bu ülkelerin hepsi Libya'ya uzak olmasına rağmen hepsinin Libya'da çıkarları ve Libya'nın gelmiş olduğu bu durumdan nemalanmak istemelerinin sonucu olarak böyle bir durum ortaya çıkıyor. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar ülke hepsi Libya'da hem bir çatışma alanı bulmuşlar ve bunu kendi ülkelerinde de yapıyorlar. Libya üzerinde yapıyorlar. Ama çoğunlukla bunlar kendi menfaatleri yönünde hareket ediyorlar. Böyle bir durumda tabii en çok çekenleri Libyalı oluyor. Libya halkı da hani uzun yıllar bizim de Osmanlı İmparatorluğu'yla 360 sene beraber kaldığımızı düşünürsek bir paydaşlığımız var onlarla. Ben fiilen 32 senedir orada kaldığım için bunu çok yakinen gördüm, hissettim. Hem Türk aileleri var hem orijinleri Türk olan bir sürü Libyalı da var. Şimdi burada şöyle bir terazi olarak düşünürsek Libya ile ilgili olan ülkelerin bir tarafında Türkiye, Katar, Tunus, Cezayir ve İtalya kabul edebilir. Tabii Tunus'ta hani oradaki yönetimden bir miktar olabilir ama hani bu 5 ülkeyi bir tarafta tutarsak diğer tarafta Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, Yunanistan, İsrail, Suriye ve Ürdün var. Yani çok ciddi bir var öbür tarafta. Şimdi bunlar kendi taraflarında Haftar denen daha önce Libya'da Çad Savaşı'nda esir düşmüş veya Amerika tarafından alınmış
20 sene Amerika'da kalmış Amerikan vatandaşı 2011'de geliyor ve Bingazi'de tekrar işte ben ISIS'e veya işte DAEŞ'e karşı savaş başlatıyorum diyerek orada örgütlenmeye çalışıyor. Daha sonra kendini komutan ilan ediyor ve bir tarafı herkes onun şeyinde desteklemeye, kendi intereslerini, kendi amaçlarını onu kullanarak yapıyorlar. Tabii bu Türkiye'ye ciddi bir zarar veriyor. Çünkü Türkiye Deniz Yetki Anlaşması yapmış oldu ve bu çok önemliydi. Öteki türlü Türkiye gerçekten Akdeniz'de, kendi Akdeniz'imizde boğulacaktı. Bu çok önemli bir anlaşma. Dolayısıyla Türkiye şu anda Katar'la beraber bu oyunu bozmuş vaziyette. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyon nüfusu var. 4000 kilometre öteden bu savaşın en büyük destekçisi Hafter'ın veya onun takımının. Yarın Hafter gider, başkası gider, başkası gelir ama öbür tarafta şey var. Şimdi bu çerçevede yani toparlarsak Libya'da petrol, gaz, maden, büyük deniz ve ciddi bir ekonomik imkanlar var. Küçük bir nüfus var. Avrupa'ya yakınlığı var. Dolayısıyla bu ülkeler diğer işte Mısır, Suudi Arabistan her ülkenin kendine göre farklı nedenleri var. Bundan sonraki videolarımda Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi'nin, Fransa'nın ve diğer ülkelerin her birinin daha çok hangi şekilde bu ülkeyle ilgili ilişkilerini kendi perspektifim çerçevesinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Libya ile ilgili önümüzdeki günlerde ciddi gelişmeler yine olacak. Şu anda Sarrac'ın kuvvetleri Sirt ve Cufra'daki petrol bölgelerine doğru ilerlemekte. Bu çerçevede Rusya'nın ve Amerika'nın duruşları bu işleri belirleyecek. Bugün diğer tarafa girecek olursak yine vakti çok uzatmış olacağız. Bugün burada kesmek istiyorum. Önümüzdeki videolarda diğer mevcut gündemle ilgili bu konuları size anlatmak istiyorum. Bugün özellikle Libya'nın önemini sizlerle paylaşmak istedim. Herkese teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olunuz. Eğer beğendiyseniz lütfen paylaşınız. Arkadaşlarınızla beğenme tuşuna basabilirsiniz. Herkese teşekkürler, selamlar, sevgiler.